8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Berke hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de Teşekkür ederiz. Bugün varis konuşacağız. Evet. Hocam özellikle ben şu varis tedavisinin pek çok yöntemiyle uğraştığınızı biliyorum. İsterseniz kısaca bunlardan bahsedin ama siz de en çok neyi tercih ettiğinizi de söyleyin isterseniz. Tabii. Şimdi varis bacaklardaki toplar damarın kanı artık yukarı taşıyamaması ve bacaklarda göllenmesi durumu. Tedavi edilebilecek boyuta ulaştıysa ki bunu Doppler ultrasonla anlıyoruz. Artık bir yetmezlik söz konusu, verifiye edilmiş ultrasonla hastamızın şikayetleri var. Yanma, kaşıntı görünen büyük damarlar, gece krampları, ayak bileklerinde şişlik şeklinde şikayetleri olduğunda ve Doppler'de uygun olduğunda genellikle müdahale ediyoruz. Artık yöntemler kapalı yöntemler. Yani ameliyatsız diye tabir edilen aslında çoğu zaman böyle yöntemler uyguluyoruz. Ameliyat biraz daha eski moda kaldı. Buradaki ana hedefimiz yetmezlik olan toplar damarı dolaşımdan çıkararak kanın sağlıklı olan damarlardan akmasını sağlamak ve hastanın şikayetlerinin bu şekilde geçmesini sağlamak hedefimiz. Bunun için genellikle ultrason eşliğinde iğne deliğinden bu kaçak olan damara müdahale edilip yani çok basitçe aslında o damarı tıkayıp dolaşımdan çıkarıyoruz bu damarı ve kan sağlıklı damarlardan akmaya başlıyor. Bunun için belli başlı yöntemler var. 4 tane yöntem esasında hani şu anda kullanılan, bütün dünyada kabul görmüş artık termal ve non-termal olarak ikiye ayrılıyor. Yani ısı vererek ya da ısı olmadan kullanılan yöntemler var. 2 tanesi bunların ultrason eşliğinde köpük tedavisi ve damar yapıştırma tedavisi. İğne deliğinden özel cihazlarla ya da sadece iğneyle bir kimyasal müdahaleyle bu damarı kurutabiliyoruz. Yani tıkayabiliyoruz, yok edebiliyoruz hasta damarı. Ya da ameliyathanede gene biraz anestezi altında, sedasyonla ya da tamamen hastayı uyutmadan, entübe etmeden yani. O işlemler de kısa sürüyor çünkü. Uyguladığımız yöntemler var. Bunlar termal yöntemler yani ısı vererek bu damarı yok etme tekniğine dayalı yöntemler. Lazer yöntemi ve radyo frekans yöntemi. Başarı oranları oldukça birbirine yakın ama en hani buradaki premium en hani başarılı olan lazer. Bu yöntemlerde saydıklarım içinde %99'un üzerinde bir kapatma oranı var. Bahsettiğimiz hasta damarın zaten bu damarın kapanmasıyla tedavi oluyoruz. Yani varisin tedavisi bu hasta damarı kapatmak ve yok etmek. Lazer işlem sırasında %99 başarı gösteriyor. Bunun arkasından radyo frekans geliyor. Onun da yani %10, %20 değil başarısı. Onun da %95-96'larda değerlendirmek lazım. Daha sonra gelen klinik yani ofis ortamında, muayenehane ortamında yapılabilecek yöntemler sadece lokal anesteziyle ya da anestezi hiç olmadan hastanın sadece iğne batması hissederek uyguladığımız yöntemler, damar yapıştırma ve ultrason eşliğinde köpük tedavisi de %80-85'in üzerinde gene bu damarın kapanma olasılığı. Olmazsa ne oluyor diye çok soru geliyor bana. Mesela işte ultrason eşliğinde köpük yaptınız ya da damar yapıştırma kullandınız hocam. %85 diyorsun, yani %15 orası açık mı kalıyor? Kalmıyor. Tekrar geliyor hasta, işlemi tekrarlıyoruz. Olmuyor, bir daha tekrarlıyoruz. Genelde şimdiye kadar hani başarısız olan olmadı. Biraz tabii gidip gelmek gerekiyor burada. Hani işlem tekrarı gerekebiliyor. Onun dışında uzun hani yıllara baktığımızda ileride bu hani açıklık olma olasılığı nedir diye düşündüğümüzde burada da lazer ön plana çıkıyor. Lazerin tekrar işte rekanalize olması ya da tekrar orada bir kaçağın oluşması, lazer için konuşursak lazerde daha düşük diğer yöntemlere göre. Bu spektrumda bu saydığım 4 yöntemden artık hani en aslında tekrar nükslerde damar yapıştırma ve ultrason eşliğinde köpük tedavisi biraz daha geride kalıyor. Radyo frekans ve lazer daha ileride, daha iyi nüks açısından. Yani nüks etmiyor lazer yaptığımızda kolay kolay. Medyan alırsak 4 yöntemi ve 7 yıl, 8 yıl tutmuşlar, hastaları gözlemişler. %85 civarında bir şey var. Tamamen kapanma görülüyor bütün yöntemler baz alındığında. Yani %15 gibi bir nüks olasılığınız var 7-8 yıl içinde. Yani bunu göze alarak aslında işlem yapıyoruz. Çünkü sonuçta kronik venöz yetmezlik hastalığın adı bu, varis dediğimiz hastalığın adı. Nüksedebilir hayatınızın çeşitli dönemlerinde. Yani 7-8 yıl içinde %100 kişiden 15'i tekrar nüksle gelebiliyor bize. Nüks etmemesi için ne yapabiliriz sorusunu sorarsak eğer,
Hastalara da, çünkü onlar bana soruyor, anlatıyorum. Burada şimdi bu hastalığın oluşması tabii ki genetik faktörlere çok bağlı. Yani eğer ailede birinci derece akrabalarınızda varsa sizde görülme olasılığı oldukça yüksek. Eğer hareketsiz bir yaşam sürüyorsak, sürekli oturuyorsak veya sürekli ayakta kalarak çalışıyorsak gene bu hastalığa tutulma olasılığımız oldukça yüksek. Genetik faktörle birlikte. Onun dışında kadınlarda gebelik sürecinde hamile kaldığınızda hormon dengesi değişiyor. Progesteron, östrojen dengesi değiştiği için varise en sık bu dönemde yakalanıyorsunuz. Kadınlar çok soruyor. İşte hem görsel olarak tabii bacağınızın kozmetiği bozuluyor, hem de fonksiyonel olarak hastalığa yakalanma evresi böyle oluyor. Bunlara dikkat edersek, yani örnek veriyorum, işte gebelik geçirdiysek, hani artık gebe kalmayı düşünmüyorsanız, hani nüks açısından olumlu taraftasınız. Ya da hayat tarzımıza dikkat edersek, işlem yaptık size veya opera oldunuz, artık spor yapıyorsunuz, daha hareketli, işte bacak kaslarını kuvvetlendiriyorsunuz. İşte bayanlara işte topuklu ayakkabı çok önermiyoruz veya işte sıkı kıyafetler, çünkü vücudun ağırlık merkezi bozuluyor. Oradaki kaslar da bize yardım ediyor kanın yukarı gitmesine. Yani ayağı ne kadar yukarı kaldırırsanız oradaki kasların tonusu, yani sıkılığı o kadar değişiyor ve olumsuz etkileri ortaya konmuş. Biraz bunlara dikkat edersek, kilo almazsak çok önemli. Daha kilosuz, aktif bir hayat tercih edersek nüks açısından da olumlu yerde olmuş oluyoruz. Bayağı uzun bir anlattım ama aslında. Güzel oldu. Aynen. Güzel Baştan sona. Kabaca da zaten budur, hani varis hastalığı. Hasta işte bize geliyor, zaten uzun soluklu bir iş. Yani hani bir anda evet semptomlar gidiyor, şikayetleri bir anda gidiyor. Çünkü damar cerrahisinde eğer endikasyonu, yani doğru iş yapıyorsanız, eğer kaçak varsa ve gerçekten doğru iş yapıyorsanız hemen rahatlar hasta. Yani ertesi gün, sonraki gün, ondan sonraki gün ayağında ferahlama hisseder, ayağındaki ağırlık gider, şişlik gider, damarlar basıncı düştüğü için damarlar biraz söner. Yani çok şeydir bizim işlemler aslında, hani sonuç evet sonuç açısından da hızlıdır. Sonra tabii kimyasal süreçler var. Örnek veriyorum, şimdi ayağında yara çıkan hastalar var varisten dolayı. Çünkü ayağınızın basıncı yüksek, kan sürekli dışarı taşıyor gibi düşünün. Kan içindeki bazı kimyasallar, işte histamin, sitokinler vesaire artık deriye sirayet ediyor. Derinin de cildin de yapısını bozuyor ve orada bir yara meydana geliyor ve bu yara iyileşmiyor ayağınızın basıncını düzeltmeden, yani varis hastalığınızı tedavi etmeden. Ya da tedavi olmadığınız varisiniz var, ayağınız kaşınıyor. Kaşıntının sebebi de bu. Histamin, işte o basınç yüksekliğinden dolayı damarların, kılcal damarların dışına sızan sürekli histamin, oradaki aktivite bozulmuş artık. Birçok şikayet aslında, yani birçok hastanın şikayeti, ki kitapta görülme olasılığı 3'e 1, 2'ye 1 yaşla birlikte de artıyor. Yani her 3 kişiden birinde aslında olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Yanma, kaşıntı, ayak bileklerinde şişlik çok hızlı bir şekilde cevap veriyor tedaviye. Doğru zamanda ve doğru şekilde yapılırsa. Gece krampları geçiyor, hastanın ayakları hafifliyor. Bunlar çok hızlı oluyor. Ama yaranın kapanması, işte ciltte koyulaşıyor çünkü orada kimyasal değişikliklerden dolayı. Yani işin kimyası geriden geliyor tabii. Yıllar içinde değişebilir. Ya da işte hocam bu damarlar geçti ama orada koyu izler kaldı vesaire de olabilir. Yani bunlar da zamanla geçecektir. Aslında hocam varis tedavisinde avantajlarından bahsediyoruz. Evet. Aynı zamanda hızlı sonuç veriyor olması tedavinin. Görsel olarak Aynen iyi öyle. görünmesi, kişinin rahatlaması. Kesinlikle. Orada da bir seçenek var. Tabii şimdi hastalar hızlı tedavi olmak istiyor. Çok risk almak istemiyorlar. Tabii. Ameliyathaneden korkan bir kesim var. Burada seçenekleri var hastanın. Şimdi tabii ki bu saydığım yöntemlerin maliyeti ve etkinliği farklı. Tabii. Sonuçları da çok yakın olmasına rağmen birbirlerine nüksde farklılık yaşıyorlar. Ama şimdi terazinin bir tarafında dakikalar içinde tedavi oluyorsunuz. Günlük hayatınıza hemen devam ediyorsunuz. Yani mantıken nüksettiğinde de başka şeyler yapacağız. Belli o tarz şeyler yapacağız. Farklı bir şey yapmayacağız. Bu grup hasta var. Böyle tedavi olmak istiyorum diyenler var. Ya da işte hocam işte lazer daha iyi diyorlar. Yani biz böyle olalım. Ameliyatsa ameliyat. Bir gün hastanede yatabiliriz veya yatmayız hani gibi. Bunu tercih eden hastalar var. Burada da seçenekleri var. Tabii hepsinin maliyeti farklı dediğim gibi. Yöntem, yani hedefimiz aynı. Eskiden de ameliyat edip o damarı çıkarıyorduk. Sonuçta hani buradaki yetmezlik olan damarı çıkarıyorduk ama yaklaşım insanlarda, hastalarda artık daha hıza yönelik, işte yani ne kadar işte yani komplikasyon olmaması. Tabii yani iğne deliğinden olsun hocam, hızlı olsun, ofis Daha ortamında basit olsun, daha basit olsun.
sonucu hızlı yani genelde böyle istiyorlar. Berke Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi aktı gitti zaten Evet, sağ sohbet. olun. Ayağınıza sağlık hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan'dı. Bize her zamanki konuk olduğu şekilde hızlıca ve etraflıca konuyu anlattı. Oldukça hoş bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor. 8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada eğitimci ve yazar Murat Tunalı'nın görüntülerini hep birlikte izleyelim.